Milattan sonra 30'lu yılların başında Yeruşalayim'in surlarının hemen dışında çıplak bir tepede bir adam çarmıha gerildi. 30'lu yaşlarındaydı. Kuzeyden gelmişti. Ne bir ordusu vardı, ne bir sarayı, ne de geride bıraktığı tek satır yazı. Roma o yıllarda aynı tepede yüzlerce insanı aynı şekilde öldürmüştü. İsyancıları, kaçak köleleri ve yol kesenleri. O adamların hiçbirinin adı bugüne ulaşamadı. Kimin ne için öldüğünü kimse yazmadı. Kimse saymadı. Ama bu adamın adı bir daha asla unutulmayacaktı. Çünkü o adamın adı İsa'ydı. Ölümünden 300 yıl sonra onu öldüren imparatorluğun başındaki adam, onu öldüren bu aleti bayraklarına işletecekti. Ölüm aleti bir sembole dönüşecek. O sembol kiliselerin tepesine dikilecek. Sancaklara işlenecek. İnsanların boynuna asılacaktı. Bugün dünyada en çok bilinen işaretlerden biri haline gelecekti. O tepede infaz edilen adamın öğretisi ise, bugün 2 milyardan fazla insanın inandığı bir dine dönüşecekti. Roma o gün bir adamı susturduğunu sanıyordu. Oysa 300 yıl sonra o dine boyun eğecek olan Roma'nın ta kendisiydi. Ama her şey bir infazla değil, küçük bir köye ulaşan bir haberle başlamıştı. Celile'nin tepelerinde Nasıra adında bir yer vardı. Bir kasaba bile sayılmazdı. Birkaç yüz kişilik, kayalara tutunmuş bir köydü. Sokağı yoktu, meydanı yoktu. Roma kayıtlarında da, Yahudi kaynaklarında da adı geçmiyordu. Arkeolojik kazılar da bunu doğruladı. Ne mermer, ne mozaik, sadece ucuz birkaç çanak çömlek bulunmuştu. Zengin tek bir adam bile yaşamamıştı orada. Ama anlatıya göre bu köyde bir marangoz vardı. Ve adı Yusuf'tu. O çağda bu iş ağaçla, taşla uğraşan, kapı takan, dam onaran adamın işiydi. Toprağı yoktu, aç kalmazdı ama zengin de olamazdı. Yusuf köyden bir kızla, Meryem'le nişanlanmıştı. Bir gün Meryem'in hamile olduğu ortaya çıktı. Ve Meryem'in bu gebeliği Yusuf'tan değildi. Nişan hukuki bir bağdı. Bozulması için boşanma gerekirdi. Nişanlı bir kızın başkasından hamile kalması da en ağır suçlardan sayılırdı. Cezası taşlanarak idam edilmekti. Yusuf'un önünde 2 yol vardı. Kızı ortalık yerde suçlamak ya da sessizce boşayıp gitmek. Yusuf ikinciyi seçti. O gece rüyasında Tanrı'nın meleği karşısına çıktı. "Korkma," dedi. "Meryem'i bırakma.
Karnındaki çocuk kutsal ruhtan gelmiştir. Bir oğlun olacak ve adını Yeşua koyacaksın dedi. Yusuf sabah uyandı ve kararını değiştirdi. Meryem'i yanında tuttu. Bırakmadı. Bu ailenin yönünü değiştiren ilk şey bir haber değildi, bir rüyaydı. Ve bu rüya, sonuncusu da olmayacaktı. O yıllarda Celile'de günler birbirinin aynıydı. Zeytin toplanırdı. Vergi verilirdi. Önce toprağın vergisi, sonra hasadın, sonra kişi başına alınan vergi. Yani aslında halkın belini büken şey, lejyonların kılıcı değildi, tahsildarların defterleriydi. Ve sonra o defterin en büyüğü geldi. Roma bir sayım yapacaktı. İmparatorluğun her yanında olduğu gibi, burada da herkes sayılacak, malı mülkü yazılacaktı. Ama Yahudi halkı için sayımın bambaşka bir anlamı vardı. Kutsal metinlerinde halkın sayılması uğursuz bir işti. Kral Davut bir defasında halkını saydırmış, bedelini bir salgınla ödemişti. Üstelik bu sayımı yapan, putperest bir imparatorluğun memurlarıydı. Nasıra'da haber sessizce karşılandı. Bir öfke vardı ama açığa vurulmuyordu. Çünkü Roma'ya karşı ağzını açmanın bedelini herkes biliyordu. Sayımın bir kuralı daha vardı. Herkes soyunun kayıtlı olduğu yere gidecekti. Yusuf'un soyu güneye, Beytlehem'e dayanıyordu. Davut'un doğduğu kasaba diye anılan küçük bir yerdi. Nasıra ile arası 150 kilometreyi geçiyordu. Meryem'i köyde bırakmak kolay değildi. Çünkü köyde karnındaki çocuk üzerine dedikodular dönüyordu. Yusuf onu da yanına aldı. Bir eşek hazırladı. Üzerine yiyecek ve su yükledi. Sabahın ilk ışığında yola çıktılar. Önlerinde 4-5 günlük taşlı bir yol vardı. Ve Meryem'in doğumuna sayılı gün kalmıştı. Sonunda Yeruşalayim'in tepeleri arkalarında kaldı. Beytlehem artık birkaç saat ötedeydi. Ama kasaba tıklım tıklımdı. Sayım yüzünden bölgeye herkes aynı anda dönmüştü. Boş yer kalmamıştı. Yüzyıllarca bu olay, kapıyı yüzlerine kapatan bir hancıyla anlatıldı. Oysa metinde geçen sözcük, han değildi. Sıradan bir evin üst odasıydı. Ortada onları kovan kimse yoktu. Sadece dolu bir kasaba vardı. Bir de çeviri hatası. Kalan tek yer hayvanların bölmesiydi. Kayaya oyulmuş, saman kokan, taş bir oyuktu. Ve doğumda orada oldu. Bebek kundaklandı ve yatacak yer olmadığı için yemliğe yatırıldı. Aynı gece kasaba dışında birkaç çoban ateşin başındaydı. Bir ışık belirdi. Karşılarında Tanrı'nın meleği vardı. "Korkmayın," dedi. "Kasabada bir çocuk doğdu," dedi. "Bir sarayda değil, bir yemlikte yatıyor," dedi. Çobanlar sürülerini bırakıp koştular. O çocuğu ilk gören insanlar onlar oldu. Krallar değildi. Rahipler değildi. Sözüne bile güvenilmeyen birkaç çobandı.
Gördüklerini anlattılar ve herkes kendi işine döndü. Ama haber kasabanın dışına çıkmıştı bile. Ve onu taşıyanlar 1000 kilometre öteden geliyorlardı. Doğuda, Fırat'ın ötesinde gökyüzünü okuyan adamlar vardı. Gördüklerini kil tabletlere yazarlardı. Gökte olan her şeyin yerde bir karşılığı olduğuna inanırlardı. Kendi dillerinde bu adamlara Magu deniyordu. Zerdüşt dinine mensup, rahip sınıfıydı bu adamlar. Magu kelimesi yüzyıllar içinde yol aldı. Bizim dilimizde mecusi oldu. Batı dillerinde ileride sihir anlamına gelecek. Mecik oldu. Magular bir gece gökte bir şey gördüler. Ne gördükleri bugün hala tartışılır. Kuyruklu yıldız diyen var. 2 gezegenin üst üste binmesi diyen var. Ama onlar için anlamı belliydi. Batıda bir kral doğmuştu. Develerini hazırlayıp yola çıktılar. Aylarca yol gittiler. Doğruca sarayın kapısına gittiler. Çünkü kral doğduysa sarayda doğardı. İçeri girdiler ve sordular, "Yeni doğan kral nerede?" O sıralarda tahtta Herodes oturuyordu. 30 yıldır kraldı ama tahtın kendisine ait olmadığını biliyordu. Onu oraya Roma oturtmuştu. Bu yüzden bütün ömrü tek bir korkuyla geçti. Biri gelip tahtını elinden alacaktı. Bu korku onu ele geçirmişti. Karısını öldürttü, kayınvalidesini öldürttü. Karısının kardeşini bir havuzda boğdurdu. Sonra sıra kendi çocuklarına geldi. İkisini birden boğdurdu. Yıllar sonra en büyük oğlunu da idam ettirdi. Herodes artık yaşlı ve hastaydı. Ama hala tahtını kaybetmekten korkuyordu. İranlı rahipler işte bu adamın karşısına çıktılar. Herodes Yahudi din bilginlerini topladı. Beklenen kralın nerede doğacağını sordu. Davut'un soyundan geleceği yazıyordu. Kasaba belliydi. Beytlehem dediler. Herodes Maagulara döndü. Asker vermedi, peşlerine adam takmadı. Gülümseyerek konuştu. "Gidin," dedi. "Çocuğu bulun, bana haber verin ki ben de gelip önünde eğileyim," dedi. Magular tamam dedi. Ama Herodes'e inanmadılar. Beytlehem'e gittiler. Çocuğu buldular. Önüne altın, günlük ve mür koydular. Biri kralın hediyesiydi. Öbürü bir cenaze yağıydı. O gece rüyalarında uyarıldılar. Herodes'e dönmeyeceklerdi. Sabah develerini hazırladılar ve bambaşka bir yoldan kendi ülkelerine döndüler. Bir kralın davetini ona haber bile vermeden geri çevirmişlerdi. Aynı gece Yusuf da uyandı. Tanrı'nın meleği yine karşısındaydı. "Kalk," dedi. "Çocuğu ve annesini al, Mısır'a kaç. Herodes onu öldürmek için arayacak," dedi. Yusuf sabahı beklemedi. Karanlıkta kalktı ve güneye, çöle doğru yola çıktı. Bu ailenin rotasını çizen şey hep aynıydı.
bir rüya. Önce bırakma diyen, sonra kaç diyen bir rüya. Bu hikayede yol, haritayla değil, uykuyla çiziliyordu. Saray günlerce bekledi. Magulardan haber gelmeyince Herodes kandırıldığını anladı. Elinde tek bir bilgi vardı. Çocuk Beytlehem'deydi ve 2 yaşından küçüktü. Emri verdi. Askerler kasabaya girdi. 2 yaşın altındaki bütün erkek çocuklar annelerinin kucağından alındı ve öldürüldü. Aranan çocuk ise o sırada çölün içindeydi. Bir eşeğin üstünde. Güneye, Mısır'a doğru gidiyordu. Bu anlatıyı taşıyan 2 metin var. İkisi de birbirini tutmuyor. Çobanlar birinde var, birinde yok. Magular da aynı şekilde bunda var, ötekinde yok. Biri Mısır'a kaçışı anlatır, öbürü hiç anlatmaz. Sayım tarihleri arasında da 10 yıl fark vardır. En önemli kaynak Josephus, Herodes'in bütün cinayetlerini tek tek yazarken, bu bebek katliamından hiç söz etmez. Ve bakire doğum inancı tek bir çeviri hatasına dayanır. İbranice'deki genç kadın sözcüğünün Yunanca'ya bakire diye çevrilmesinden. Mısır o çağda kaçakların sığındığı yerdi. Herodes'in yetkisi orada bitiyordu. Aile Mısır'da ne kadar kaldı, bunu bilmiyoruz. Metin bunu söylemez. Herodes o günlerde can çekişiyordu. Bedeni içten içe çürüyordu ve dayanılmaz ağrılar içinde öldü. Haber ulaşınca Yusuf yine bir rüya gördü. "Kalk," dedi melek, "geri dön. Çocuğun canına kasteden öldü." Yusuf yola çıktı. Beytlehem'e dönüyordu. Ama yolda Herodes'in yerine oğlu Arhelaos'un geçtiğini duydu. Babasının huyunu aynen sürdürüyordu. Yusuf durdu ve bir rüya daha gördü. "Yahudiye'ye girme," dedi melek ona. Yönünü çevirdi. Ailesini geldiği yere, Nasıra'ya götürdü. Davut'un kasabasında doğan çocuk, kimsenin adını duymadığı bir köyde büyüyecekti. Herodes öldüğü yıl Celil'e ayağa kalktı. Yıllardır biriken öfke patladı. Silahlanan bir grup, Nasıra'nın 6 kilometre kuzeyindeki Tisipori şehrini bastı. Roma'nın Suriye valisi Varus, ordusuyla geldi. Şehri ateşe verdi. Halkını köle olarak satıp, isyana karışan 2000 kişiyi toplayıp, hepsini birden çarmıha gerdirdi. Direkleri yolların kenarına diktirdi. Tisipori ile Nasıra'nın arası, yürüyerek 1 saatti. İsa daha çocukken muhtemelen o direkleri gördü. Köyün önündeki yoldan geçerken ya da tepeye çıkınca, yıllar sonra Herodes'in oğlu Antipas, Tisipori'yi yeniden kurdurdu. Kendine başkent yaptı. İnşaat yıllarca sürdü, usta arandı. Yusuf oraya çalışmaya gitti mi? Bunu bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz,
İsa büyürken Roma 1 saat ötede hem şehir kuruyordu, hem insanları direklere çiviliyordu. İsa'nın çocukluğu hakkında elimizde neredeyse hiçbir bilgi yok. Metinler onu bebek bırakır. 30 yaşında yetişkin olarak geri alır. Babasının işini yapıyordu. Marangozdu. Kardeşleri vardı. Yakup, Yose, Yahuda, Şimon. Yusuf'un adı bir yerden sonra hiç geçmez. Anlatının içinden sessizce çıkar gider. İsa 30 yaşına kadar bu köyde yaşadı. Sonra bir gün Nasıra'dan çıktı, güneye doğru yola koyuldu. Gittiği yer rastgele bir yer değildi. Şeria Nehri'nin kıyısıydı. O kıyıda Yahya adında bir adam vardı. Çölde yaşıyordu. Deve tüyünden bir giysisi vardı. Çekirge ve yaban balı yiyordu. Ama tapınağın bütün rahiplerinden daha çok insan topluyordu. Tövbe edin diyordu. Balta ağacın dibinde bekliyor. Meyve vermeyen her ağaç kesilecek diyordu. Kimseyi kayırmıyordu. Bana İbrahim'in soyundanız demeyin diyordu. Sizi soyunuz kurtarmaz. Ona ne yapmamız gerekir diye soranlar oldu. Vergi toplayanlara fazla para almayın dedi. Askerlere zorbalık etmeyin dedi. Halka 2 gömleği olan birini hiç olmayana versin dedi. Yahya bir de insanları suya sokuyordu. Suyla arınmak yeni bir şey değildi. Ama Yahya'nınki farklıydı. Tapınakta değil, nehirdeydi. Bir defaya mahsustu ve bedavaydı. Yeruşalayim'deki rahipler rahatsız oldu. Adam gönderdiler. Sen kimsin diye sordular. Yahya ben sadece bir sesim dedi. Benden sonra biri gelecek ve ben onun çarığının bağını çözmeye bile layık değilim dedi. Kalabalık her gün büyüyordu. İsa da işte bu kalabalığın içinde sıraya girdi. Suya girdi. Yahya onu batırdı ve çıkardı. Anlatıya göre gökyüzü yarıldı. Bir güvercin indi ve üzerine kondu. Yukarıdan bir ses duyuldu. Sen benim sevgili oğlumsun. Senden hoşnutum dedi. Bu olay İsa'nın hayatını yazan adamları epey zorladı. Çünkü o çağda suya sokan adam üstün sayılırdı. Bu yüzden aynı olay her yazılışta biraz değişti. En eski metin hiç yorumlamadan yazar. İsa gelir, vaftiz olur ve gider. Sonraki metinde Yahya itiraz eder. Asıl senin beni suya sokman gerekir der. En son yazılan metinde ise vaftiz hiç anlatılmaz. Yahya sadece güvercini gördüğünü söyler. İsa sudan çıktıktan sonra köyüne dönmez. Tanrı'nın ruhu onu çöle sürer. Orada 40 gün kalır ve yemek yemez. Şeytan karşısına çıkar ve ona 3 teklif yapar.
İlk teklifi yemektir. Şu taşları ekmeğe çevir der. İkincisinde tapınağın tepesine çıkartır, buradan aşağı atla der. Melekler seni havada tutar der. Üçüncüsünde dünyanın bütün krallıklarını gösterir. Eğer önümde eğilirsen, hepsini sana veririm der. İsa 3 teklifi de geri çevirir. 40 günün sonunda çölden çıkar. Elinde ne bir ordu vardır, ne de para. Kuzeye, Celile'ye döner ve konuşmaya başlar. Söylediği şeyler ilk başta Yahya'nınkine benzer. Tövbe edin der. Ama arkasından gelen sözler, onlar benzemez. Yahya insanları çöle çağırıyorken, İsa insanların ayağına gider. Balıkçının teknesine biner. Vergi memurunun sofrasına oturur. Hasta yatağının kenarına oturur. Tapınağa gitmez. Göl kıyısında konuşur. Tepenin yamacında konuşur. Anlattığı şeyler ağır değildir. Herkesin bildiği şeylerden konuşur. Tarladan, tohumdan, kaybolan koyundan konuşur. Ama İsa ne anlatırsa anlatsın, hikayelerinin sonu hep aynı yere bağlanır. Bir adamın 100 koyunu vardı. Biri kaybolurdu. 99'unu bırakıp o bir taneyi aramaya giderdi. Bir bağ sahibi gün boyu farklı saatlerde işçi tutardı. Akşam hepsine aynı parayı öderdi. Sabahtan çalışanlar itiraz ederdi. Adam sözümü tuttum derdi. Sonuncuya ne vereceğimi ben bilirim derdi. İsa bir de sürekli aynı insanların yanında duruyordu. Fakirin, hastanın ve dışlanmışın yanında. O toplumda dışlanmak ağır bir şeydi. Bir gün yolda cüzzamlı bir adam görüldü. Kimse ona dokunmazdı. Çünkü dokunan da kirlenmiş sayılırdı. Adam İsa'nın önünde diz çöktü. "Beni de temiz kılabilir misin?" dedi. İsa elini uzattı ve dokundu. "İstiyorum. Temiz ol." dedi. Adam o an iyileşti. Bunu görenler donup kaldı. Çünkü o güne kadar kimse ona elini sürmemişti. Ve üstelik adam tamamen iyileşmişti. Vergi memurları da dışlanmıştı. Roma'nın parasını kendi halkından topladıkları için herkes onlara hain gözüyle bakardı. İsa bir gün vergi masasında oturan Levi adında bir adam gördü. Adama "Ardımdan gel." dedi. Levi masasını bıraktı, peşine takıldı. Aynı akşam İsa onun evine gitti. Sofrada başka vergi memurları ve günahkar diye anılan başka insanlar da vardı. Yahudi din bilginleri bunu gördü. İsa'nın takipçilerine, "Hocanız neden böyle adamlarla oturuyor?" diye sordu. Öğrencileri bunu İsa'ya sorduklarında, "Doktor sağlam adamın ayağına gitmez, hasta adamın ayağına gider." dedi. Yanına aldığı adamlar da din bilgini değildi. Göl kıyısında ağ atan balıkçılardı. Önce Şimon ile Andreas'ı çağırdı,
Sonra Yakup ile Yuhanna'yı, "Ağlarınızı bırakıp ardımdan gelin," dedi. Onlar da bıraktı ve İsa'nın peşine takıldı. Sayı zamanla 12'ye çıktı. Bu sayı rastgele değildi. İsrail'in kaybolan 10 kabilesine bir göndermeydi. İsa'nın adı Celile'de hızla yayıldı. Hasta iyileştirdiği konuşuluyordu. Gittiği köyün girişinde insanlar toplanıyordu. Bir keresinde birkaç adam felçli arkadaşlarını damın üstüne çıkardı. Damı deldiler ve iplerle adamı kalabalığın tam ortasına indirdiler. O günlerde güneyden bir haber geldi. Yahya artık nehrin kıyısında değil dediler. Çünkü Herodes'in oğlu Antipas onu tutuklatmış, Makerus kalesine kapattırmıştı. Sebebi bir evlilikti. Antipas kardeşinin karısı Herodias ile evlenmişti. Ve Yahya bunu herkesin önünde doğru değil diye eleştirmişti. Antipas onu yine de öldürtmedi. Halkın onu sevdiğini biliyordu. Hem çekiniyor, hem merak ediyordu. Zaman zaman zindandan çıkartıp konuşturuyor. Sonra geri yolluyordu. Ama Herodias beklemek istemiyordu. Fırsatı bir doğum günü akşamında buldu. Antipas o gece büyük bir davet verdi. Sarayda ileri gelenler toplanmıştı. Herodias'ın kızı salona girdi ve dans etti. Antipas çok beğendi. Sarhoştu. Kıza herkesin duyacağı şekilde konuştu. "Ne istersen iste, sana vereceğim," dedi. Yemin etti. "Krallığımın yarısını bile istesen, veririm," dedi. Kız salondan çıktı. Annesinin yanına gitti. "Ne isteyeyim?" diye sordu. Herodias'ın cevabı hazırdı. "Yahya'nın başını iste," dedi. Kız geri döndü, Antipas'ın karşısına dikildi. Yahya'nın başını bir tepsi içinde, "Şimdi, burada istiyorum," dedi. Antipas'ın keyfi kaçtı. O adamı öldürtmek istemiyordu. Ama az önce herkesin önünde bir yemin etmişti. Cellada haber gönderdi. Adam zindana indi. Yahya'nın başını kesti. Bir tepsiye koyup salona getirdi. Yahya'nın öğrencileri cesedini gömdü. Sonra kuzeye gidip İsa'ya olanları anlattı. İsa hiçbir şey söylemedi. Bir tekneye binip tek başına ıssız bir yere çekildi. O günden sonra yönünü güneye çevirdi. Yeruşalayim'e gidiyordu. Gidiş zamanını kendi seçmişti. Pesah bayramı yaklaşıyordu. Ülkenin her yerinden gelen kalabalık, kutsal şehre akardı. Ve İsa sonunda şehre geldi. Ama bir at üstünde değil, bir sıpanın üstündeydi. Bu seçimi bir tesadüf değildi. Eski metinlerde beklenen kralın şehre, alçak gönüllü bir şekilde, bir sıpaya binerek geleceği yazıyordu. Yol kenarındaki insanlar bunu gördü ve hemen anladı. Önüne dallar serdiler, giysilerini yere yaydılar. İsa doğruca tapınağa gitti. Tapınağın dış avlusu
bayram günlerinde bir pazar yerine dönerdi. Kurban için hayvan satılırdı. Güvercin, kuzu ve öküz. Roma parası tapınağa sokulmazdı. Çünkü üzerinde imparatorun yüzü vardı. Bu yüzden herkes önce parasını bozdururdu. Sarraflar da bu işlemden komisyon alırdı. Yani Tanrı'ya yaklaşmanın bir fiyatı vardı. Ve o fiyat, avlunun ortasında duruyordu. İsa o avluya girdi. Sarrafların masalarını devirdi. Güvercin satanların tezgahlarını devirdi. "Burası dua evi olmalıydı. Siz burayı haydut inine çevirmişsiniz," dedi. Binlerce insan tüm olan biteni gördü. Bu olay her şeyi değiştirdi. Tapınak sadece bir ibadet yeri değildi, şehrin en büyük ekonomisiydi. Ve tapınağın başındaki adamlar Roma ile anlaşmıştı. Kuzeyden gelen bir adam, bayramın en kalabalık gününde düzene kafa tutmuştu. O günden sonra tapınağın yönetimi de onu konuşmaya başladı. Rahipler onu tutuklatmak istiyorlardı. Ama bunu gündüz yapmak mümkün değildi. Kalabalığın ortasından bu adamı almak, bütün şehrin ayaklanması demekti. Bu yüzden onu gece almaya karar verdiler. Tek eksikleri, geceleri nerede kaldığını bilen bir adamdı. Bu adamı da buldular. İsa'nın 12 havarisinden biriydi. Adı Yahuda İskaryot'tu. Yahuda tapınağın başındaki adamların yanına gitti. "Onu bulmanızı sağlarsam bana ne verirsiniz?" diye sordu. Anlaşma 30 gümüşle yapıldı. Yahuda geri döndü. Hiçbir şey olmamış gibi grubun içine sızdı. Sonra uygun bir gece kollamaya başladı. Bayramın ilk akşamı İsa öğrencileriyle Pesah yemeğine oturdu. Ekmeği eline aldı ve böldü. "Bu benim bedenimdir," dedi. Kaseyi verdi. "Bu da benim kanımdır," dedi. Sonra içinizden biri, "Bana ihanet edecek," dedi. Sofra sustu. Teker teker o kişi, "Ben miyim?" diye sordular. İsa, "Elini benimle aynı kaseye batıran adam," dedi. Sonra Şimon'a döndü. "Bu gece hepiniz beni bırakacaksınız," dedi. Şimon itiraz etti. "Herkes bıraksa da ben seni asla terk etmem," dedi. İsa horoz ötmeden önce "Beni 3 kere inkar edeceksin," dedi. Yemekten sonra şehrin dışına çıktılar. Kidron Vadisi'ni geçip Getsemani zeytinliğine gittiler. İsa öğrencilerinden ayrıldı. Yere kapandı, dua etti. Geri döndüğünde öğrencilerini uyurken buldu. "1 saat bile uyanık kalamadınız mı?" dedi. Ardından bu birkaç kez tekrarlandı. Sonra vadiden ışıklar göründü, meşaleler ve kılıçlarla. Bir kalabalık geliyordu. Önlerinde Yahuda yürüyordu. "Askerler onu nasıl tanıyacağız?" dedi. Yahuda onlara "Kimi öpersem o adamdır," dedi. Sonra doğruca İsa'ya yürüdü ve onu öptü. Adamlar İsa'nın üzerine yürüyüp onu yakaladılar. O anda öğrencilerden biri,
kılıcını çekti. Baş rahibin hizmetkarının kulağını kesti. İsa buna izin vermedi. Kılıcını yerine koy dedi. Sonra yakalayanlara döndü. Her gün tapınakta yanınızdaydım. Kalabalıkta korkudan elinizi bile uzatmıyordunuz dedi. Askerler onu bağladılar ve şehre götürdüler. Öğrencilerin hepsi karanlığa kaçtı. Yanında tek kişi bile kalmadı. İsa o gece baş rahibin evine götürüldü. Şehir uyuyordu. Avluda bir ateş yanıyordu. İçeride toplanan adamlar onu sorgulamaya başladı. Ama usulüne uygun bir yargılama değildi bu. Bayram gecesiydi ve karar zaten çoktan verilmişti. Onlara sadece kararı destekleyecek bir cümle lazımdı. İsa önce sorulara cevap vermedi. Sonra baş rahip doğrudan tek net bir soru sordu. "Sen beklenen kral mısın?" dedi. İsa cevap verdi ve o cevap her şeyi bitirdi. Baş rahip kendi giysisini yırttı. "Daha fazla tanığa ne gerek var?" dedi. Karar orada verildi. Ama bir sorun vardı. Bu adamların kimseyi ölüme mahkum etmeye yetkisi yoktu. İdam kararı yalnızca Roma'dan çıkardı. Bu yüzden sabah olur olmaz İsa'yı valinin karşısına çıkarmaya hazırlandılar. O sırada dışarıda, avluda ateşin başında Şimon duruyordu. Ne olacağını görmek için oradan ayrılmamıştı. Bir hizmetçi kız onu fark etti, "Sen de o adamla birlikteydin." dedi. Şimon reddetti. Biraz sonra bir başkası daha aynı şeyi söyledi. Şimon yine reddetti. Sonra çevredekiler onun konuşmasından şüphelendi. "Senin ağzın Celil'e ağzı." dediler. Şimon bu sefer yemin ederek reddetti. "O adamı tanımıyorum bile." dedi. Tam o anda horoz öttü. Şimon başını kaldırdı. Akşam yemeğinde İsa'nın dediklerini hatırladı. Avludan çıktı ve hıçkıra hıçkıra ağladı. Onun için ölmeyi göze aldığını söyleyen adam, kardeşi, bir gece içinde onu 3 kere satmıştı. Sabah olduğunda ise İsa, valinin karşısına çıkarıldı. Valinin adı Pontius Pilatus'tu. Roma'nın bölgedeki en sert, en tavizsiz yöneticilerindendi. Tapınak yönetimi akşam düşünüp suçlamayı değiştirmişti. Çünkü dini bir tartışma Pilatus'un umrunda bile olmazdı. Bunun yerine bu adam kendine kral diyor dediler. Halkı vergi vermemeye kışkırtıyor dediler. Bu Roma'ya karşı işlenmiş bir suçtu. Pilatus'un kararı da böylelikle değişirdi. Pilatus İsa'ya "Sen Yahudilerin kralı mısın?" diye sordu. İsa, "Sen öyle diyorsun." dedi. Pilatus İsa'ya baktı. "Bu adamda ölümü gerektirecek bir şey görmüyorum." dedi. Ama öte yandan dışarıda kalabalıkta toplanmıştı. Bayram haftasında onlarla uğraşmak da istemiyordu. O sırada bayrama özgü bir gelenek vardı. Her yıl halkın istediği bir mahkum serbest bırakılırdı.
Pilatus'un elinde iki adam vardı. Biri İsa'ydı, diğeri ise Barabba adındaki bu adam. Barabba sıradan bir hırsız değildi. Bir ayaklanmaya karışmıştı. Ve o sırada Romalı askerler öldürmüştü. Pilatus balkona çıktı. Halka hangisini serbest bırakayım diye sordu. Kalabalık, Barabba diye bağırdı. Pilatus, peki öbürünü ne yapayım diye sordu. Çarmıha ger diye bağırdı halk. Pilatus bir su kabı istedi. Ellerini kalabalığın önünde yıkadı. Bu adamın kanı benim ellerimde değildir dedi. Barabba'yı serbest bıraktı. İsa'yı askerlerine teslim etti. İdam kararından sonra ilk yapılan şey infaz değildi. Önce kırbaç vardı. Bu kırbacın ucunda birden fazla deri şerit bulunurdu. Şeritlerin uçlarına kemik parçaları ve metal uçlar bağlanırdı. Her vuruşta bu parçalar ete gömülür. Geri çıkarken de deriyi yırtardı. Bu mahkumu infazdan önce tüketmek için yapılırdı. Bazı adamlar daha direğe çivilenemeden kırbaç altında ölürdü. İsa'yı kırbaçtan sonra askerlerin avlusuna aldılar. Orada onu bekleyen şey ise henüz ceza değil, eğlenceydi. Askerlerin eğlencesi. Ona kırmızı bir kaftan giydirdiler. Dikenli dallardan bir taç örüp başına geçirdiler. Eline bir sopa verdiler. Sonra önünde diz çöküp "Selam sana Yahudilerin kralı" diye bağırıp dalga geçtiler. Yüzüne tükürüp üzerine işediler. Sopayı alıp başına vurarak dikenleri daha da içeri geçirdiler. Sonra kaftanı çıkarıp kendi giysilerini geri giydirdiler. Ve onu şehrin dışına çıkarmak için yola koyuldular. İdam yerine kadar taşıyacağı yükü de İsa'nın sırtına verdiler. Roma'da mahkum direğin tamamını taşımazdı. Dikey direk zaten idam yerinde dururdu. Adamın taşıdığı şey, üstteki yatay kirişti. Ağırlığı 40-50 kiloyu buluyordu. Ve bu ağırlık, kırbaçtan geçmiş bir adamın omzuna bindiriliyordu. Bu bir taşıma işi değildi, bir gösteriydi. Şehre gelen herkes görsün diye yapılıyordu. İsa kirişi taşıyamadı, yolda düştü. Askerler kalabalıktan Saymun adında bir adamı yakaladı. Roma askerinin bu yetkisi vardı. Saymun kirişi omzuna aldı. İsa'nın önünde yürüdü. Şehrin dışına çıkıldı. Gidilen yerin adı Golgota'ydı. Bu, kafatası yeri demekti. Roma idamlarını hep yol kenarında, herkesin göreceği yerde yapardı. Önce adamın kollarını yatay olarak kirişe açar. Ardından bileklerinden çivilerlerdi. Avuç içine değil, bileklere. Çünkü avuç içi bedenin ağırlığını taşıyamazdı. Deri yırtılırdı. Sonra kirişi kaldırıp direğin üstündeki oyuğa oturturlardı. En sonda ayaklarını çivilerdi. Çarmıh insanı yaradan öldürmezdi, boğarak öldürürdü. Kollar yukarıda asılı kaldığı için göğüs kafesi açık kalırdı. Adam nefes verebilir ama alamazdı.
Nefes almak için bedenini yukarı itmesi gerekirdi. Ve bunun için de çivilenmiş ayaklarının üstüne basması şarttı. Yani adam her nefes almak istediğinde kendi yarasının üstüne basar. Kendini yukarı iter. Bir nefes alır, ardından tekrar çökerdi. Bu saatlerce, bazen günlerce sürerdi. Adam bir yerde kendini yukarı itecek gücü bulamaz. O an nefes alamaz. Ve boğularak can verirdi. Bu bilgiler uzun süre boyunca sadece metinlerde yazıyordu. Sonra 1968 yılında Yeruşalayim'in kuzeyinde bir mezar açıldı. İçinden Yehoanan adlı bir adamın kemikleri çıktı. Topuk kemiğinin içinden geçmiş bir çivi bulundu. Çivinin ucu kemikte eğilmiş kalmıştı. Bu yüzden adam çiviyle birlikte gömülmüştü. O güne kadar çarmıha gerilmenin nasıl bir şey olduğu sadece yazılanlardan biliniyordu. Ama o günden sonra Yehona'nın kemikleri metinlerin doğruluğunu kanıtlamıştı. İsa'nın direğinin üstüne bir levha çakıldı. Üzerine Yahudilerin kralı yazıldı. Roma onu bir peygamber olarak değil, bir kral olarak idam etmişti. Levhada yazan bu yazı aynı zamanda bir uyarıydı. Kimse bir daha böyle bir şeye cesaret edemesin diye. İsa son nefeslerini verirken askerler onun giysilerini paylaştı. Bu olağan bir şeydi. Kalabalık aşağıda bekledi. Öğrencilerin çoğu kaçmış, saklanıyordu. Uzaktan izleyenler kadınlardı. Aralarında Mecdeli Meryem adında bir kadın vardı. Öğle vakti gökyüzü karardı. Karanlık uzun sürdü. Herkes onun artık öldüğünü düşünürken, İsa yüksek sesle bağırdı. O çığlığın ne olduğu bugün hala konuşuluyor. Çünkü kaynaklar burada birbirinden ayrılıyor. En eski metinde son söz bir sitemdir. Tanrım, Tanrım, beni neden terk ettin der. Ve bu cümle Aramice yazılmıştır. Daha sonra yazılan metinlerden birinde son sözü şöyle değişir. Baba, ruhumu senin ellerine bırakıyorum. Bir diğerinde ise sadece tek kelime söyler. Tamamlandı. İlk yazılan metinde terk edilmiş bir adam vardır. Sonrakilerde işini bitirmiş bir adam. Her ne dediyse söyledikten sonra İsa'nın başı öne düşer. Roma'da idam edilen cesetler genellikle direkte kalır. Kuşlara, köpeklere terk edilirdi. Ama o gün akşam oluyordu. Ertesi günde Şabat'tı. Ve bedenlerin orada kalması Yahudi yasasına aykırıydı. Arimatyalı Yusuf adında varlıklı bir meclis üyesi Pilatus'un yanına gitti. İsa'nın cesedini istedi. Pilatus İsa'nın gerçekten öldüğünü duyunca izin verdi. Cesedi indirdiler. Keten beze sardılar. Kayaya oyulmuş, daha önce hiç kullanılmamış bir mezara koydular. Kapıya büyük, yuvarlak bir taş yuvarlandı. Bu taşlar tonlarca ağırlığında olurdu. Tek kişinin kaldırabileceği bir şey değildi.
Mecdeli Meryem ile yanındaki kadın uzaktan izledi. Mezarın yerini gördüler. Şehirde o gece kimse konuşmadı. Öğrenciler hala saklanıyordu. Kapıları kilitlemişlerdi. Sıranın kendilerine geleceğini düşünüyorlardı. 3 yıl boyunca peşinden gittikleri adam ölmüştü. Geriye hiçbir şey kalmamıştı. Şabat sessizce geçti. 3. günün şafağında Mecdeli Meryem ile yanındaki kadın kokulu yağlarla yola çıktı. Cesede bakmaya gidiyorlardı. Çünkü cuma akşamı vakit yetmemişti. Yol boyunca tek bir şey konuştular. Mezarın kapısındaki o taş çok ağırdı. İkisinin gücü de ona yetmezdi. O taşı bizim için kim yuvarlayacak dediler. Cevabı yoktu. Ama yine de yürümeye devam ettiler. Son dönemeci döndüler, mezarın karşısına geldiler. O an 2 kadın da donup kaldı. O devasa taş yerinde değildi, kaldırılmıştı. Kadınlar dehşetle mezarın içine baktılar ve gördüklerine inanamadılar. Mezarın içi boştu.